Bu videomuzda ise Unity'nin arayüzünü tanıtacağım. İlk başta burada bizim bir hiyerarşi kısmımız var. Bu hiyerarşi kısmında bir tane sahnemiz var ve o sahnenin içindeki bulunan nesnelerimiz var. Gördüğünüz gibi şu anda sahnede bir tane kamera ve bir tane ışığımız mevcut. Bu sol kısımda, hiyerarşi kısmında bunları görebiliyoruz. Tıkladığımız zaman da üzerine ilgili yer seçilir zaten. Daha sonra altta proje kısmımız var. Bu projemizde kullanmış olduğumuz bütün grafikleri, dosyaları, işte modelleri, materyalleri hepsini buraya atıyoruz. Burayla proje kısmıyla hiyerarşi kısmı birbirinden farklıdır. Mesela bir tane materyal diyelim. Projemizde bulunabilir ama sahnemizde, örnek veriyorum, bulunmayabilir. Bunun gibi arasında fark var. Yani her projede bulunanı kullanmak zorunda değiliz. Hiyerarşide olmak zorunda değil. Daha sonra burada konsol kısmımız var. Bu konsol ileriki zamanda kod yazdığımız zaman burada hata çıktı mı, çalışıyor mu, çalışmıyor mu gibi debug kısımlarını göreceğiz. Daha sonra burada bir sahnemiz var. Sahnemizi bir sonraki videoda zaten nasıl gezildiğini, nasıl kontrol edildiğini anlatacağım. Bir de burada game kısmımız var. Bu game'de kamera açısından bize oyunu gösteriyor. Burada ilerletme vesaire yapamıyoruz. Kamera artık ne görüyorsa onu görüyoruz. Bir de burada asset store var. Bunu ileride göstereceğim zaten. Bu da Unity'nin hazır asset store'u var. İçinde ücretsiz hazır modeller, materyaller vesaire var, sahneler var. Onları direkt buraya dahil edebiliyoruz. En önemli kısım şu sağdaki inspector kısmı. Burada inspector, mesela örnek veriyorum, ışığa tıkladım. Gördüğünüz gibi burada transform kısmı var. Burada pozisyonunu, rotate'ini, scale'ini ayarlayabiliyoruz. Bunların her birine biz komponent diyoruz. Transform komponenti, ışık komponenti gibi. Bu komponentler her nesnede farklılık gösterebilir. Mesela kameraya tıklayalım. Gördüğünüz gibi burada da kamera komponenti var ve audio listener komponenti var. Daha sonra sahnemizdeki şu kısımlardan tutup istediğimiz şekilde bunları, yerlerini değiştirebiliriz. Şu şekilde mesela sahne yapabiliriz. Mesela bunları kaybettik diyelim. Yani bu tekrardan düzenlemek çok zor. Bunun için sağ üstteki default kısmından şuradaki default'a tıkladığım zaman otomatikman şu eski haline geri gelecektir. Farklı görüntüler için de bunları kullanabilirsiniz. Şu şekilde farklı görüntüler mevcut. Ben varsayım olarak default kısmında kullanacağım. Burada kalsın. Genel olarak arayüzle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.